Merhaba, Showroom X kanalındasınız. Bugün sizlerle 2025 model Ford Kuga'yı detaylıca inceleyeceğiz. Tasarımıyla dikkat çeken, teknolojisiyle sınıfına yön veren bu SUV gerçekten ne kadar dolu? Hangi donanım paketinde neler var? Farklar nerede başlıyor? Hangi paketi seçmelisiniz? Bu videoda sadece yüzeysel bir bakış değil, gerçekten A'dan Z'ye her detaya iniyoruz. Ön ızgaradan far teknolojilerine, ayna özelliklerinden jantlara, boya seçeneklerinden iç mekan konforuna, güvenlik sistemlerinden bagaj hacmine kadar aklınıza takılabilecek her şeyi konuşacağız. Videoyu tamamen izlemeyi unutmayın, sizlere de Ford araç severler için Arkas Otomotiv ile bir sürprizimiz olacak. Showroom X olarak amacımız, showroom'a gitmeden önce bir aracı tüm yönleriyle tanımanız, sadece fiyat ve dokunsal deneyim dışında hiçbir konuda eksik kalmamanız, sizi ekran başında bilgiyle donanmış ve aracı almaya hazır bir şekilde görmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hazırsanız gelin birlikte Kuga dünyasına adım atalım. Sizlere tanıtacağımız ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz araç 2025 Ford Kuga ST-Line X paketidir. 2025 Ford Kuga, gövde tipi ve tasarım çizgileriyle uyumlu birbirinden şık renk seçenekleriyle sunuluyor. Donanım paketine göre farklılık gösterebilen bu renkler arasında klasik tonlardan sportif ve dikkat çekici metallik renklere kadar seçenekler mevcut. Bu renkler buz beyazı, ada mavisi, akik siyah, mercan kırmızı, kurşun gri ve su yeşilidir. Ford Kuga 2025 dinamik tasarımını öne çıkaran 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Her renk araca bambaşka bir karakter katıyor ve kullanıcıya tarzını yansıtma fırsatı veriyor. İşte sunulan renkler buz beyazı, temiz, sade ve zarif bir görünüm. Akik siyah, güçlü, sofistike ve derin tonuyla her zaman klas, kurşun gri, modern ve teknolojik çizgiyi sevenler için dengeli bir ton. Mercan kırmızısı, sportifliği ve enerjiyi sevenler için dikkat çekici bir tercih. Ada mavisi, deniz tonlarını andıran özgün ve huzurlu bir görünüm. Su yeşili, ferah, farklı ve dikkat çekici bir alternatif. Bu renkler Kuga'nın kaslı hatları ve dinamik tasarımıyla birleştiğinde her biri farklı bir duruş ortaya koyuyor. Ford Kuga 2025'in ön yüzü, güçlü bir SUV duruşunu net biçimde ortaya koyuyor. Geniş ve dikkat çekici ön ızgara, modelin tasarım dilini belirleyen ana unsurlardan biri. Donanım seviyelerine göre farklar şöyle. Titanium donanımda ızgara krom çerçeveli ve yatay çıtalı sade bir tasarıma sahip. ST-Line ve ST-Line X donanımında ise ızgara parlak siyah ve petek desenli şekilde geliyor, sportifliği hemen yansıtıyor. Alt tamponda yer alan hava giriş kanalları sadece görünüm değil, motor soğutması ve aerodinamik yapı açısından da işlevsel. ST-Line'larda bu bölge daha agresif ve kaslı tasarlanmış. Ayrıca tampon alt köşelerine entegre edilen sis farları titanyumda LED olarak sunulurken ST-Line versiyonlarda farklı bir tasarım diline sahip. Ön kısımda yer alan ön park sensörleri ve kamera gelişmiş sürüş destek sistemleri ile entegre çalışıyor. ST-Line X donanımında bu alan krom büyük ekleriyle daha sıra dışı ve daha modern duruyor, hemen dikkatimizi çekmeyi başarıyor. Ford Kuga'nın far yapısı hem tasarım çizgisini tamamlayan hem de sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyan bir detay olarak öne çıkıyor. Modelin donanım seviyelerine göre değişen bu sistem kullanıcıya hem görsel hem de teknolojik anlamda güçlü bir deneyim sunuyor. Titanium donanımda araç standart LED farlarla geliyor. Bu farlar kısa ve uzun huzmeli olarak bir arada çalışıyor ve kaput çizgisiyle uyumlu şekilde yukarı doğru uzanan bir tasarıma sahip. LED gündüz farları ise sinyallerle entegre çalışarak modern ve dikkat çekici bir aydınlatma imzası oluşturuyor. Ayrıca bu pakette köşe aydınlatmalı LED sis farları da standart olarak sunuluyor. ST-Line ve ST-Line X donanımlarında ise işler biraz daha ileriye taşınıyor. Burada kullanılan dinamik Matrix LED farlar, viraj içini aydınlatma, karşıdan gelen araçlara göre uzun farı otomatik kesme ve trafik yoğunluğuna göre far desenini ayarlama gibi gelişmiş teknolojileri içeriyor. Yani sadece güçlü bir aydınlatma değil, aynı zamanda aktif güvenlik katkısı da sunuyor. Farların iç tasarımında projeksiyon tipi lensler ve parlak detaylar kullanılmış. Bu da hem gece hem gündüz kullanımında net, keskin bir aydınlatma sağlıyor. Tüm donanımlarda farlar otomatik olarak yanıyor ve gün ışığına göre kendini ayarlıyor. Uzun far asistanı ise gece sürüşlerinde karşıdan gelen araçlara göre far şiddetini otomatik ayarlayarak sürüş güvenliğini artırıyor. Farların tasarımını tamamlayan LED gündüz farları ve animasyonlu sinyaller ise özellikle ST-Line X'te aracın premium havasını güçlendiriyor. ST-Line ve ST-Line X donanımları Ford Kuga'ya daha sportif ve dinamik bir karakter kazandırıyor. Bu sportifliğin dışa yansıyan ilk işaretlerinden biri ise özel ST-Line logoları. ST-Line logoları ön çamurlukların hemen üzerinde kırmızı zemin üzerine yerleştirilmiş şekilde geliyor. Bu sade ama güçlü detay aracın durduğu yerde bile farklılığını ortaya koyuyor.
Şimdi geçelim ön cam detaylarına. Ford Kuga'da tüm donanımlarda standart olarak ısı yalıtımlı ön cam sunuluyor. Bu özellik güneş ışınlarının doğrudan iç mekana ulaşmasını engelleyerek kabinin yazın daha serin kalmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra ön camda entegre edilen yağmur sensörü su temasını algılayarak silecekleri otomatik olarak devreye sokuyor. Bu sensör özellikle ani hava değişimlerinde sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Ayrıca camın üst bölgesinde yer alan sensör alanı, otomatik yanan farlar, uzun far asistanı, trafik levhası tanıma, şerit takip sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri için görsel veri sağlar. Kış paketi tercih edildiğinde ise bu ön cam ek olarak ısıtmalı hale geliyor. Isıtmalı ön cam sayesinde cam yüzeyinde biriken buğu veya buz sadece birkaç saniyede temizlenebiliyor. Soğuk havalarda ekstra zaman kaybı yaşanmadan yola çıkmak mümkün hale geliyor. Bu detaylar Ford Kuga'nın sadece sportif değil, aynı zamanda mevsim koşullarına hazırlıklı ve teknolojik bir SUV olduğunu açıkça gösteriyor. Ford Kuga'nın dış dikiz aynaları, tasarımı tamamlayan şık bir formun ötesinde oldukça işlevsel özellikler sunuyor. Gövdeyle aynı renkte tasarlanmış bu aynalar, geniş görüş açısı sayesinde kör noktaları en aza indirirken, aerodinamik yapısıyla da dış tasarıma sportif bir katkı sağlıyor. Aynaların üzerinde entegre LED sinyaller yer alıyor. Bu sinyaller hem şık bir görünüm sunuyor hem de çevredeki diğer sürücülere yön değişikliklerinizi daha net gösteriyor. Tüm donanım seviyelerinde aynalar elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca ısıtmalı yapı sayesinde özellikle kış aylarında oluşan buğulanma ve donma gibi durumları hızlıca ortadan kaldırabiliyor. Titanium, ST-Line ve ST-Line X donanımlarında aynalar elektrikli olarak otomatik katlanabiliyor. En üst donanım olan ST-Line X'te ayrıca hafızalı ayna sistemi yer alıyor. Bu sistem koltuk hafızasıyla senkronize çalışarak sürücüye özel ayna açılarını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca aynaların alt kısmında yer alan aydınlatma lambaları araca yaklaştığınızda aktif hale gelerek gece veya karanlık ortamlarda kapı çevresini aydınlatıyor. Bu özellik özellikle otopark gibi düşük ışıklı alanlarda hem estetik hem de pratik bir detay olarak öne çıkıyor. Son olarak kör nokta uyarı sistemi yine sadece ST-Line X donanımında sunuluyor. Ayna içindeki uyarı ışığıyla yan şeritten yaklaşan araçlara karşı sürücüyü görsel olarak uyarıyor ve daha güvenli şerit değişimleri sağlıyor. Şimdi kamerayı biraz yana alıyoruz ve Ford Kuga'nın yan tasarımına odaklanıyoruz. İlk bakışta dikkat çeken en önemli detaylardan biri kapı boyunca uzanan omuz çizgisi. Far hizasından başlayıp arka stoplara kadar devam eden bu çizgi araca hem dinamik bir duruş hem de akıcı bir profil kazandırıyor. Bu hat özellikle yan paneldeki geniş cam yapısıyla birleştiğinde Kuga'ya modern ama güçlü bir SUV karakteri kazandırıyor. Devam ettiğimizde çamurluk üzerindeki bombeler gövdeye entegre şekilde tasarlanmış. Bu çıkıntılar hem SUV kimliğini güçlendiriyor hem de kaslı bir görünüm sağlıyor. Alt kısma indiğimizde marşpiyel bölgesinde kullanılan siyah plastik kaplama yalnızca sportif bir detay değil. Aynı zamanda taş sıçraması gibi dış etkilere karşı da koruma sağlıyor. Özellikle ST-Line ve ST-Line X donanımlarında bu alan çok daha belirgin ve agresif şekilde tasarlanmış. Yani hem işlevsel hem de tasarım olarak bu detaylar aracı sadece süslemekle kalmıyor. Aynı zamanda sağlamlık hissini de pekiştiriyor. Kısacası yan profilde çizgilerle şekillendirilmiş güçlü bir gövde yapısı, çamurluk kasları ve marşpiyel hattı ile Kuga'nın tasarımı göz alıcı olduğu kadar dengeli ve sağlam. Aracın sol arka tarafına geçtiğimizde burada sade ama akıllı bir detay bizi karşılıyor. Yakıt depo kapağı. Ford Kuga 2025'te klasik kapak mekanizması yerine Ford'un geliştirdiği Easy Fuel kolay yakıt sistemi kullanılıyor. Yani depo kapağını açtığınızda ekstra bir vidalı kapakla uğraşmıyorsunuz. Pompayı doğrudan yuvasına yerleştiriyorsunuz ve sistem kendini otomatik olarak kilitliyor. Bu sistem yanlış yakıt dolumunu önlemek için özel olarak tasarlanmış. Yani örneğin dizel pompayı benzinli araca takmanız mümkün değil. Aynı zamanda hem zaman kazandırıyor hem de depo kapağının sürekli açılıp kapanmasıyla oluşabilecek deformasyonları da engelliyor. Depo kapağı tasarım olarak gövdeyle bütünleşik, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyecek kadar sade ve şık duruyor. Kuga'nın yan profiline baktığımızda güçlü SUV duruşunu tamamlayan en önemli detaylardan biri de jant tasarımı. Titanium donanımında araç 18 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarla geliyor. Bu jantlar hem konfor hem de yakıt verimliliği açısından ideal bir denge sunuyor. Tasarım olarak daha sade ve klasik bir yapıya sahip. ST-Line donanımına geçtiğimizde jant boyutu 19 inçe çıkıyor. Daha sportif bir görünüm ve biraz daha yere yakın bir duruş arayanlar için bu jantlar hem şık hem de karakteristik bir iz bırakıyor. ST-Line'a özel çift renkli, koyu tonlu sportif tasarımı da dikkat çekiyor. En üst paket olan ST-Line X'te ise jantlar tam 20 inç boyutunda geliyor. Bu donanımda jantlar yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda sunduğu kırmızı fren kaliperleriyle birlikte performans odaklı tasarımı da tamamlıyor. Jantın içinden görünen kırmızı kaliperler araca sportif bir görünüm kazandırıyor.
Her donanım seviyesinde jantlar alüminyum alaşımlı ve hafif malzemeden üretildiği için hem yakıt verimliliğine katkı sağlıyor hem de sürüş hissini daha dinamik hale getiriyor. Şimdi kamerayı arka tarafa çeviriyoruz ve Kuga'nın gece görünümünü belirleyen arka aydınlatma grubuna göz atıyoruz. Tüm donanım seviyelerinde yani Titanium, ST-Line ve ST-Line X'te LED arka farlar standart olarak sunuluyor. Bu da demek oluyor ki hangi paketi tercih ederseniz edin, arkada net bir ışık imzasına sahip oluyorsunuz. Far yapısı yatay olarak tasarlanmış ve bagaj kapağına doğru uzayan formlu yapısı sayesinde aracın genişliğini daha fazla hissettiriyor. Hem gündüz görünürlüğü hem de gece aydınlatması açısından yüksek performans sunuyor. Ayrıca LED arka sis farları da tüm paketlerde standart, yoğun sisli havalarda hem sizi fark edilmeye açık hale getiriyor hem de trafik güvenliğine katkı sağlıyor. Tasarım detaylarına indiğimizde ST-Line ve ST-Line X paketlerinde arka farlar koyu tonlu çerçeve ile çevrili. Bu da araca daha sportif ve premium bir arka görünüm kazandırıyor. Yani Titanium'da klasik sade duruş korunurken ST-Line tarafında biraz daha agresif bir görsel kimlik ortaya çıkıyor. Ford Kuga'nın arka tarafında sade ama güçlü detaylar bulunuyor. Bunlardan biri de tampon ve reflektör tasarımı. Tüm donanım seviyelerinde Titanium, ST-Line ve ST-Line X'te arka tamponun yan bölümünde yer alan reflektörler standart olarak geliyor. Bu reflektörler gece ya da düşük ışıkta arkadan gelen araçlara karşı ekstra görünürlük sağlıyor. Ayrıca dikey yerleşimleri sayesinde aracın genişliğini vurgulayan önemli tasarım detaylarından biri. Tampon tasarımı ise donanım seviyesine göre değişiyor. Titanium donanımında tampon daha sade ve krom detaylarla çevrelenmiş klasik bir yapıya sahip. ST-Line ve ST-Line X donanımlarında ise tampon daha sportif ve agresif bir forma bürünüyor. Bu donanımlarda tamponda gövde altı difüzör benzeri bir yapı var ve reflektör yuvaları daha belirgin hale geliyor. Böylece arka görünüm aracın sportif kimliğini destekliyor. Yine ST-Line X donanımında tampon altı kısmında ek olarak saten alüminyum görünümlü tampon kanatları bulunuyor. Bu detay hem tasarımsal vurguyu artırıyor hem de araca premium bir dokunuş katıyor. Kuga'nın arka tasarımında göz alıcı detaylardan biri de çift çıkışlı egzoz tasarımı. Tüm donanım seviyelerinde Titanium, ST-Line ve ST-Line X'te çift egzoz çıkışı standart olarak sunuluyor. Ancak bu egzozlar sadece teknik bir işlevi yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda tasarımın bir parçası olarak da arka görünümü tamamlıyor. Titanium donanımında egzoz uçları tampon altına entegre edilmiş şekilde daha sade ve şık bir yapı sunuyor. Sportiflikten çok denge ve zarafete odaklanan bir görünüm hakim. ST-Line ve ST-Line X donanımlarında ise egzoz çıkışları çok daha belirgin ve sportif görünüyor. Tampona entegre krom görünümlü uçlarla çift taraflı yerleşim sağlanmış. Bu da aracın arka kısmına agresif ve dinamik bir duruş kazandırıyor. Ayrıca tamponun alt kısmındaki siyah difüzör tarzı yapı ile birlikte ele alındığında bu çift çıkışlı egzoz tasarımı sadece şık görünmekle kalmıyor. Kuga'nın sportif sürüş karakterini de yansıtıyor. Şimdi geçelim Ford Kuga'nın günlük kullanımda en çok işimize yarayacak bölümlerinden biri olan bagaj kapağı ve bagaj alanına. Öncelikle bagaj kapağının kullanım özelliklerine bakalım. Titanium ve ST-Line donanımlarında bagaj kapağı manuel olarak açılıyor. Ancak yine de amortisörlü sistemi sayesinde kapağı kaldırmak oldukça hafif ve pratik. ST-Line X donanımında ise işlevsellik bir adım öteye taşınıyor. Burada akıllı bagaj kapağı sistemi devrede, anahtarı cebinizde taşıdığınız sürece ayağınızı tampon altına uzatarak bagajı ellerinizi kullanmadan açıp kapatabiliyorsunuz. Anahtar üzerindeki bagaj butonuna basarak bagajı da uzaktan kontrollü şekilde açabiliyor ve uzaktan da kontrol seçeneği sunuluyor. Bu özellik özellikle alışveriş dönüşlerinde elleriniz doluyken büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi iç hacme geçelim. Bagaj hacmi 5 kişilik oturma düzeninde 437 litre ile 645 litre arasında değişiyor. Bu fark ikinci sıra koltukların ileri geri kaydırılabilir olması sayesinde sağlanıyor. Eğer koltukları tamamen yatırırsanız bagaj hacmi 1534 litreye kadar çıkıyor. Bu da Kuga'yı şehir içi kullanımın yanı sıra uzun yolculuklarda da oldukça işlevsel bir SUV haline getiriyor. Ayrıca bagaj tabanının altında gizli saklama alanları yer alıyor. Tüm paket donanımında sunulan mini yedek lastik bu alanın bir kısmını kullanıyor ama yine de eşyalarınızı düzenli tutacak ekstra alan kalıyor. Bagaj bölmesinde yer alan LED aydınlatma özellikle gece veya kapalı otopark gibi düşük ışıklı ortamlarda büyük avantaj sağlıyor. Eşyalarınızı ararken ya da yerleştirirken net bir görüş sunuyor ve bagajın her köşesi aydınlanıyor. Ve son olarak yükleme kolaylığını etkileyen önemli bir detay. Bagaj eşiği seviyesi oldukça düşük tutulmuş. Bu da hem ağır eşyaları bagaja yerleştirirken hem de büyük valiz veya market poşetlerini alırken belinizi zorlamadan rahat hareket etmenizi sağlıyor. Kısacası Ford Kuga'nın bagajı yalnızca büyük değil, aynı zamanda akıllıca düşünülmüş.
Şimdi aracın sürücü tarafına geçiyoruz ve ilk temas noktası olan sol ön kapı koluna yakından bakıyoruz. Ford Kuga'da kapı kolu tüm donanımlarda gövde rengiyle uyumlu şekilde tasarlanmış. ST-Line ve ST-Line X donanımlarında bu alan sportif karaktere uygun olarak biraz daha agresif ve kaslı bir yapıya sahip. Kapı kolunun hemen üzerinde yer alan anahtarsız giriş sistemi sensörü özellikle günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Anahtar cebinizdeyken kapı koluna sadece dokunmanız yeterli. Araç otomatik olarak kilidi açıyor. ST-Line X donanımında bu sistem bagaj kapağını da kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda. Kuga'da düşünülmüş bir başka akıllı detay da özellikle dar alanlarda kendini gösteriyor. Kapı kenar koruyucusu. Bu özellik yalnızca ST-Line X donanımında standart olarak sunuluyor ve gerçekten günlük kullanımda fark yaratıyor. Aracın kapısını açtığınız anda kapının kenarından ince bir plastik koruma parçası otomatik olarak dışarı çıkıyor. Bu parça kapının temas ettiği yüzeyi çizilmelere ve darbeye karşı korurken aynı zamanda çevredeki araçlara da zarar gelmesini engelliyor. Dar otopark alanlarında veya sokak arası park durumlarında bu sistem oldukça işe yarıyor. Kapı kapanırken de bu koruma parçası otomatik olarak tekrar yerine çekiliyor. Yani tamamen sessiz ve sürücüyü uğraştırmayan bir yapı. Bu tip detaylar küçük görünebilir ama aracın uzun ömürlü temiz kalmasını sağlamak ve ikinci el değerini korumak için büyük önem taşır. Aklınıza bu soru gelebilir. Sadece sürücü kapısında mı bulunuyor yani? Hayır, ST-Line X paketinde tüm kapılarda bulunuyor. Sürücü kapısını açtığınız anda Ford Kuga'nın iç tasarımda sunduğu kalite ve işçilikle ilk temas burada başlıyor. Kapı iç paneli sürücü için hem ergonomik hem de şık detaylarla donatılmış. Titanyum donanımında kapı üstü bölgelerde yumuşak plastik malzeme kullanılırken orta kısımda daha sade, düz dokulu kumaş kaplamalar dikkat çekiyor. Bu daha klasik ve konfor odaklı bir his veriyor. ST-Line ve ST-Line X donanımlarında ise durum biraz farklı. Burada kapı içi panellerde kullanılan yüzeyler daha sportif bir karakter taşıyor. Özellikle kırmızı dikiş detaylı Sensico, ağır deri görünümlü kaplamalar araca dinamik ve premium bir atmosfer kazandırıyor. Aynı zamanda kullanılan malzemelerin yumuşaklığı da hissedilir düzeyde artırılmış. Kolu çevreleyen parlak çerçeveler, pencere butonlarının yerleşimi ve kol dayama kısmının açılı yapısı hem tasarımı destekliyor hem de uzun yolculuklarda konforu artırıyor. Ayrıca kapı içi eşya gözü oldukça geniş tasarlanmış. Su şişesi, cüzdan, evrak gibi eşyalarınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz kullanışlı bir alan sunuyor. Sürücü kapısında yer alan bir başka önemli detay ise ses sistemine ait kapı içi hoparlörler. Titanium ve ST-Line donanımlarında standart ses sistemi yer alıyor. Kapı içinde bulunan hoparlörler bu seviyelerde sade ama yeterli bir ses performansı sunarken tasarım olarak da panelle bütünleşik mat siyah ızgaralarla geliyor. Ancak ST-Line X donanımında deneyim bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Bu pakette yer alan B&O Premium ses sistemi toplamda 10 hoparlör içeriyor ve bunlardan biri de sürücü kapısında yer alıyor. Hoparlör kapağı özel B&O logolu metal görünümlü tasarımıyla sadece ses değil, görsel kaliteyi de artırıyor. Ayrıca hoparlör yerleşimi hem ön kapı hem arka kapıda mükemmel dengeyle yapılmış. Şimdi gelin sizlere sürücü kapısı üzerinde bulunan tuşların işlevlerini anlatalım. Panel üzerinde yer alan 1, 2 ve 3 numaralı tuşlar sayesinde 3 farklı sürücü koltuk ve aynalarını kendi tercihlerine göre hafızaya alabilir. Böylece araca bindiğinizde tek tuşla kişiselleştirilmiş oturma pozisyonunuza ve dış ayna ayarlarınıza saniyeler içinde ulaşırsınız. Yan kısımda bulunan kilit ve açma simgeleri ise merkezi kilit sistemini kontrol etmenizi sağlar. Hem konfor hem de pratiklik açısından oldukça işlevsel bir detaydır. Bu kontrol ünitesi hem ayna hem de cam yönetimini tek bir alanda toplayarak kullanıcıya pratik bir kullanım sunuyor. Sol en üst noktada yer alan tuş, aracın elektrikli katlanabilir yan aynalarını içeriye doğru katlamanızı sağlıyor. Özellikle dar park alanlarında oldukça işlevsel olan bu özellik hem ayna güvenliğini artırıyor hem de aracın yan genişliğini azaltıyor. Hemen yanındaki tuş, arka camların sürücü dışındaki yolcular tarafından açılıp kapatılmasını devre dışı bırakmanıza olanak tanıyor. Özellikle çocuk güvenliği açısından bu detay önemli bir katkı sunuyor. Orta bölümde yer alan 4 yönlü dairesel kumanda ise yan aynaların açısını hassas şekilde ayarlamanıza imkan tanıyor. Bu kontrolün alt kısmında yer alan iki butondan soldaki sol aynayı, sağdaki ise sağ aynayı ayarlamak üzere seçici görev görüyor. Alt sıradaki 4 adet düğme ise cam kontrol tuşları. Sırasıyla sol ön, sol arka ve sağ arka camların açma kapama işlemlerini yönetmenize olanak tanıyor. Tuşların her biri ergonomik yapısıyla kolayca ulaşılabilir konumda yer alıyor ve pürüzsüz bir kullanım hissi veriyor. Özellikle sürüş esnasında dikkat dağıtmadan işlev sunması güvenlik açısından da önemli. Sürücü kapısını açtığınızda yere adım atmadan önce gözünüze çarpacak ilk detaylardan biri kapı eşiği kaplaması. Ford Kuga'da bu detay donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Titanium ve ST-Line donanımlarında kapı eşiği sade ve işlevsel bir tasarımla geliyor. Gövdeyle uyumlu plastik yüzey aracın iç döşemesiyle bütünlük oluşturuyor.
ST-Line X donanımında ise bu alan çok daha dikkat çekici hale geliyor. Burada kapı eşiği üzerine entegre edilmiş özel ST-Line logolu alüminyum kaplama yer alıyor. Hem şık bir görünüm sağlıyor hem de çizilmelere karşı dayanıklılığı artırıyor. Bu detay araca binerken premium hissiyatı doğrudan yansıtıyor. Aracın teknik alanına erişim sağlayan küçük ama önemli bir detay: kaput açma kolu. Ford Kuga'da bu kol sürücü tarafında, direksiyonun sol altında yer alan panelin üst kısmında konumlandırılmış, oldukça kolay ulaşılabilir bir noktada ve görünürlüğü iyi, yani eğilip arama derdi yok. Kolu çektiğinizde kaput yerinden hafifçe yükseliyor, ancak tamamen açmak için ikinci kez çektiğinizde kaput tamamen serbest kalıyor. Önceki araçlarda bulunan ızgara, kaput arasındaki emniyet mandalını artık aramanıza gerek duyulmuyor. Kaputu kaldırdığınızda amortisör destekli sistem bulunmuyor. Kuga'da kaput klasik yöntemle içerideki metal çubukla sabitleniyor. Çubuğun yerleşimi ise kolay erişilecek bir noktada renkli uçla belirginleştirilmiş. Ford Kuga'da sürücünün doğrudan etkileşim kurduğu önemli kontrol alanlarından biri far kumanda paneli. Bu panel direksiyonun sol tarafında kolay erişilebilecek bir konuma yerleştirilmiş. Her üç donanım seviyesinde Titanium, ST-Line ve ST-Line X aynı yapı korunuyor, ancak sunulan bazı ekstra fonksiyonlar üst donanımlarda aktif hale geliyor. Bu çevirmeli kontrol paneli sürücüye kolay erişim ve pratik kullanım sağlarken aynı zamanda kokpit içinde görsel bir uyum yaratıyor. Sanki aracın tüm kumanda elemanları aynı tasarım ailesinden çıkmış gibi bir his veriyor. Panelde görülen bileşenlerse sıfır konumu tüm farlar kapalı demek. Bir altında bulunan simge park konumunda aydınlatma açık demek. Bir altındaki farlar yanıyor ama ışık sensörüne bağlı otomatik far konumunda demek. Bir altındaki simge ise kısa farlar yanıyor manuel modda demek. Panelin hemen sağında sürüş sırasında ekran parlaklığını ayarlamanıza imkan tanıyan iki küçük tuş yer alıyor. Bu tuşlar gösterge paneli ve iç aydınlatmanın ışık seviyesini artırıp azaltmanızı sağlar. Gece sürüşlerinde göz yormayan bir deneyim sunar. Sol tarafta yer alan ayrı bir buton da bagaj kapağını araç içinden açmak için kullanılabilir. Bu özellikle elinizde yük varsa veya dışarı çıkmadan bagaj erişimi gerekiyorsa oldukça pratik bir detay. Panelin tam ortasında yer alan basmalı sis farı tuşu sürüş güvenliğini artıran önemli bir kontrol noktasıdır. Bu tuşa bastığınızda ön LED sis farlarıyla birlikte arka sis farları da otomatik olarak devreye girer. Ön sis farları görüş alanınızı genişletirken arka sis farları arkadan gelen araçlar için görünürlüğünüzü artırır. Yoğun sis, sağanak yağmur veya kar yağışı gibi düşük görüş koşullarında bu sistem sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarır. Ford Kuga'nın iç tasarımındaki en büyük farkı hissettiren detaylardan biri koltuk yapısı ve döşeme çeşitliliği. Titanium donanımında koltuklar klasik ve şık bir tasarıma sahip kumaş döşeme ile sunuluyor. Sürücü ve ön yolcu koltukları manuel olarak 8 yönlü ayarlanabiliyor. Ayrıca hem sürücü hem de ön yolcuda bel desteği ayarı mevcut. Bu koltuklar sade ama konforlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. ST-Line donanımında koltuklar daha sportif bir görünüme bürünüyor. Burada kırmızı dikiş detaylı özel ST-Line kumaş döşeme kullanılmış. Yine manuel ayar sistemi ve bel desteği bu pakette de mevcut. En dikkat çekici fark ise ST-Line X donanımında ortaya çıkıyor. Bu pakette koltuklar artık tamamen farklı bir seviyeye geçiyor. Sensico arderi görünümlü özel spor koltuklar hem ön hem de arka yolcular için ısıtma fonksiyonuna sahip. Ayrıca sürücü ve ön yolcu koltukları 12 yönlü elektrikli ayarlanabilir ve sürücü tarafında hafıza fonksiyonu da yer alıyor. Bu özellik sayesinde farklı sürücüler için tanımlanmış oturma pozisyonları kolayca geri çağrılabiliyor. Önemli bir bilgilendirme yapalım. Kış paketi genellikle konforu artırmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor ve donanım listesinde KP olarak belirtiliyor. Koltuk ısıtma özelliklerini bu pakette bulabiliyorsunuz. Baldır desteği yalnızca ST-Line X donanım paketinde sunulmaktadır. Hatırlatmadan geçmeyelim. Ford Kuga'nın iç mekanına girdiğinizde sizi karşılayan ilk alanlardan biri ön göğüs, ön panel tasarımı. Tüm donanımlarda bu alan yatay çizgilerle şekillendirilmiş, genişlik algısını artıran ve sade şıklığı öne çıkaran bir yapıya sahip, malzeme kalitesi donanım seviyesine göre farklılık gösteriyor. Titanium donanımında ön panelin üst kısmında yumuşak plastik yüzeyler kullanılmışken alt bölgelerde daha sade dokulu plastik malzemeler tercih edilmiş. Orta bölümde ise multimedya ekranı ve havalandırma kanalları sade bir çerçeveyle çevrelenmiş. ST-Line ve ST-Line X donanımlarında ise göğüslük bölgesinde detaylar biraz daha sportif bir havaya bürünüyor. Burada kırmızı dikiş detaylarıyla zenginleştirilmiş Sensico R görünümlü yüzey kaplamaları dikkat çekiyor. Bu araca hem dinamik hem de üst segment hissiyatı kazandırıyor. Orta bölümde yer alan büyük 13.2 inç bilgi eğlence ekranı ön göğsün merkezinde konumlanarak hem sürücüye hem de yolcuya eşit erişim sağlıyor. Ekranın hemen altında yer alan havalandırma ızgaraları da yatay çizgilerle uyumlu şekilde göğüs paneline entegre edilmiş.
edilmiş. Genel olarak ön göğüs tasarımı hem sadeliği hem de teknoloji entegrasyonuyla modern bir iç atmosfer sunuyor. Ford Kuga'nın orta konsolu sürücü odaklı yerleşimiyle hem ergonomik hem de teknolojik bir merkez işlevi görüyor. Konsolun üst kısmında yer alan büyük 13.2 inç multimedya ekranı sürücüye dönük olarak konumlandırılmış ve bu alanın bütün yapısını belirliyor. Ekranın hemen altında ızgaralara entegre edilmiş ince havalandırma çıkışları göğüs ile konsol arasında sade bir geçiş sunuyor. Orta bölümde ise tüm donanım seviyelerinde standart olarak gelen çevirmeli vites seçici yer alıyor. Bu vites tasarımı konsol üzerinde hem yer tasarrufu sağlıyor hem de modern bir görünüm sunuyor. ST-Line X donanımında konsol çevresi daha dikkat çekici hale geliyor. Kırmızı dikişli Sensico R deri görünümlü yüzeyler, parlak siyah veya saten krom çerçeveler ve daha sportif tasarlanmış vites çevresi araca dinamik bir hava katıyor. Ayrıca bu bölümde elektrikli park freni, auto hold, otomatik tutunma düğmesi, sürüş modu seçim tuşu, Ego, normal, spor, kaygan zemin ve start stop sistemi gibi sürüşe etki eden birçok kontrol butonu da yer alıyor. Vites önünde yer alan küçük bir bölme ise hem kablosuz şarj yüzeyi hem de eşya saklama alanı olarak çift işlevli tasarlanmış. Burada ayrıca 2 adet USB şarj girişi de bulunuyor. Konsolun arka tarafına doğru ilerlediğimizde ise bardaklıklar, orta kol dayama ve kol dayama altındaki geniş saklama alanı bu bütünlüğü tamamlıyor. Ford Kuga'nın iç tasarımında sizi doğrudan karşılayan alanlardan biri direksiyon simidi. Tüm donanımlarda sportif bir yapıya sahip olan direksiyon, ergonomik tutuşuyla sürüş esnasında konforu ve kontrolü bir arada sunuyor. Titanium donanımında direksiyon simidi Sensico R deri görünümlü kaplamayla geliyor. Dokusu yumuşak, klasik tarzda bir dikiş tasarımına sahip. ST-Line ve ST-Line X donanımlarında ise direksiyon simidi tamamen sportif bir kimliğe bürünüyor. Bu seviyelerde kullanılan direksiyon daha kalın çember yapısına sahip, üzerinde kırmızı kontrast dikiş detayları bulunuyor, alt kısmı düzleştirilmiş, flat bottom şekilde tasarlanmış, yani tam bir sportif sürüş hissi veriyor. Direksiyon üzerinde her iki yanda da çok sayıda kontrol butonu yer alıyor. Sol taraftaki tuşlar hız sabitleyici, cruise kontrol, adaptif hız kontrol sistemi, mesafe ayarı, sesli komut aktifleşmesi ve ses açma ses kapama gibi işlevleri barındırıyor. Sağ taraftaki tuşlar dijital gösterge ekranı, menü kontrolü, telefon yanıtlama, kapatma ve medya geçişleri için kullanılıyor. ST-Line X donanımında direksiyon simidi aynı zamanda ısıtmalı olarak geliyor. Bu özellik kış paketi seçeneği satın alınması ile direksiyona ilk temasta büyük konfor sağlıyor. Direksiyonun sol arka tarafında yer alan bu kol Ford Kuga'da sadece sinyal vermekle kalmaz. Aynı zamanda birçok akıllı aydınlatma fonksiyonunu da kontrol etmenizi sağlar. Bu sinyal kolu ile kısa farlar ve uzun farlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kolu öne ittiğinizde uzun farlar devreye girer. Geri çektiğinizde tekrar kısa fara döner. Ayrıca uzun farları sadece selektör amacıyla kullanmak için kolu hafifçe kendinize çekmeniz yeterli. Otomatik uzun far sistemi donanıma göre aktifse sistem uygun koşullarda uzun farları otomatik olarak açar veya kapatır. Sinyal verme fonksiyonu. Kolu yukarı kaldırdığınızda sağ sinyal, aşağı indirdiğinizde ise sol sinyal devreye girer. Hafifçe yukarı ya da aşağı dokunarak tek flash yani kısa süreli sinyal verme fonksiyonu da kullanılabilir. Işıklar kapalıyken bile sinyal kolu aktiftir. Bu da gündüz sürüşlerinde yön belirtmeyi kolaylaştırır. Ford Kuga'da direksiyonun sağ arka tarafında yer alan kol, aracın ön ve arka cam silecek sistemini yönetmenizi sağlar. Bu kol üzerinden yapılabilecek işlemler şunlardır. Otomatik yağmur sensörü standart sayesinde kolu auto konumuna aldığınızda silecekler camdaki suyu algılayarak otomatik olarak çalışır. Yağmurun şiddetine göre silecek hızı kendiliğinden ayarlanır. Kolu yukarı doğru hareket ettirdiğinizde ilk kademe tek seferlik silme, ikinci kademe sabit aralıklarla çalıştırma, üçüncü kademe orta hız, dördüncü kademe yüksek hızda sürekli silme modudur. Kolu kendinize doğru çektiğinizde ön cam yıkama sistemi devreye girer. Cam yıkama suyu fışkırırken silecekler birkaç kez çalışır. Kolu dışa yani gösterge paneline doğru çevirerek arka cam sileceğini devreye alabilirsiniz. Birinci kademe aralıklı silme, ikinci kademe sürekli silme. Kolu tamamen dışa doğru ittiğinizde arka cam yıkama fonksiyonu devreye girer. Ford Kuga'nın sürücü ekranı, teknolojik altyapısı ve okunabilirliği ile sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Tüm donanımlarda standart olarak gelen 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı, analog göstergelerin yerini tamamen alarak sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri dijital ve özelleştirilebilir biçimde sunuyor. Bu ekran üzerinde hız göstergesi, devir saati, yakıt seviyesi, motor sıcaklığı, anlık tüketim ve kalan menzil, şerit takip durumu, trafik levhası tanıma sistemi,
cruise kontrol ve adaptif hız göstergesi, navigasyon yönlendirmeleri gibi birçok bilgi net ve yüksek çözünürlüklü şekilde sunuluyor. Ayrıca bu ekran seçilen sürüş moduna göre temayı da değiştiriyor. Örneğin Ego modunda yeşil tonlar, spor modda kırmızı detaylar, kaygan zemin modunda daha sade ve yumuşak renk geçişleri ekrana yansıyor. Bu görsel farklılıklar sürüş modunun yalnızca araç davranışlarını değil, aynı zamanda görsel arayüzü de etkilediğini gösteriyor. Ekranın ortasındaki bilgi alanı direksiyonun sağ tarafındaki butonlarla kontrol ediliyor. Sürücü bu alanda ekran menüleri arasında geçiş yapabilir. Medya bilgileri, telefon aramaları, sürüş istatistikleri gibi sekmelere ulaşabilir. Ekranın yüksek çözünürlükte olması özellikle gece sürüşlerinde yansımayı azaltıyor ve göz yormadan net bir okuma sağlıyor. Ford Kuga'da iç mekanın merkezinde konumlanan bu geniş ekran sadece bir bilgi paneli değil, aynı zamanda sürüş deneyimini destekleyen bir kontrol merkezidir. Tüm donanımlarda standart olarak sunulan 13.2 inçlik dokunmatik multimedya ekran, yüksek çözünürlüğü, hızlı tepkileri ve sade menü yapısıyla öne çıkıyor. Bu ekran üzerinde kullanılan sistem FordSync 4 bilgi eğlence sistemi. Öne çıkan özellikleri şunlar: kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde telefonunuzu kabloya gerek duymadan bağlayabilir, müzik, harita, mesaj gibi birçok uygulamayı ekrandan kontrol edebilirsiniz. Navigasyon sistemi sezgisel yönlendirme ve trafik verisi desteğiyle kullanıcı dostudur. Sesli komut sistemi ile klima, telefon aramaları, medya kontrolü gibi birçok işlevi sadece sesinizle kontrol edebilirsiniz. Ekran arayüzü bölünmüş ekran mantığıyla aynı anda birden fazla içeriği gösterecek şekilde özelleştirilebilir. Örneğin hem harita hem müzik hem de araç bilgileri aynı anda görüntülenebilir. Ekranın altında fiziksel düğmeler yerine ekran üzerinden dokunmatik klima kontrolleri sağlanır. Bu bölümde fan hızı, sıcaklık ayarı, ön arka cam rezistansları, ısıtmalı koltuk kontrolü gibi birçok fonksiyona doğrudan erişebilirsiniz. 360 derece kamera sistemi, geri görüş kamerası, park sensörleri gibi sürüş destek sistemlerinin görsel desteği de bu ekran üzerinden takip edilir. Ayrıca OTA, Over the Air yazılım güncellemeleri desteği sayesinde sistem kablosuz olarak kendini güncelleyebilir. Ford Kuga'da iç tasarım detayları sadece görünümle sınırlı kalmıyor, günlük kullanım konforunu da artıracak şekilde düşünülmüş. İç dikiz aynası tüm donanım seviyelerinde otomatik kararan yapıdadır. Bu özellik sayesinde gece sürüşlerinde arkanızdan gelen araç farlarının parlaması önlenir ve göz yormadan net bir görüş sağlanır. Aynanın hemen üzerinde yer alan tavan aydınlatma ünitesi ise hem önde hem arkada aydınlatma işlevlerini içerir. Bu panelde yer alan tuşların işlevleri şunlardır: ön okuma lambaları sağ ve sol ayrı, yolcu ve sürücü için bağımsız olarak açılıp kapatılabilir. Arka aydınlatmayı kontrol eden ana tuş. Kapı açıldığında otomatik olarak devreye girer ya da istenirse tamamen kapatılabilir. Sunroof kontrol tuşu ve perde kontrol tuşu. Panoramik cam tavanı açmak, kapatmak veya yalnızca perdesini kaydırmak için kullanılır. Tuş iki ayrı seçenek olarak konumlandırılmıştır. Ford Kuga'da panoramik cam tavan özelliği katalog üzerinde tüm donanım seviyelerinde standart olarak görünse de sınırlı sayıda üretilmiş bazı titanyum donanımlı modeller cam tavan bulunmayan standart tavanlı versiyonlar olarak pazara sunulmuştur. Bu nedenle özellikle titanyum donanımında bir Kuga satın almayı planlayan kullanıcılar için aracın cam tavanlı mı yoksa standart tavanlı mı olduğuna teslimat öncesinde mutlaka dikkat edilmesi önerilir. SOS tuşu. Bu tuşa bastığınızda araçta bir kaza algılanmasa bile sistem doğrudan acil çağrı merkezine bağlanır ve yardım çağrısı gönderilir. Ayrıca araç konumu da otomatik olarak paylaşılır. Otomatik modda ise araç kaza yaptığında, hava yastıkları açıldığında ya da ciddi bir çarpışma algılandığında sürücü herhangi bir tuşa basmadan sistem otomatik olarak devreye girer ve yardım çağrısı gönderilir. Gözlük saklama bölmesi ünitenin tam ortasında açılır kapanır şekilde konumlandırılmıştır. Küçük eşyalar veya gözlükler için ideal ve pratik bir çözümdür. Bu detaylar hem gündüz hem de gece sürüşlerinde yolcular için konforlu bir ortam yaratır. Ford Kuga'da ön yolcu alanında sunulan orta kol dayama ünitesi hem ergonomik sürüş
hem de işlevsellik açısından büyük avantaj sağlar. Yumuşak dokulu ve kol desteği sağlayan bu bölüm, uzun yolculuklarda sürücünün ve ön yolcunun kolunu rahatça yaslamasına imkan tanır. Alt kısmında yer alan geniş kapaklı saklama alanı, günlük kullanımda en çok ihtiyaç duyulan eşyaları yerleştirmek için idealdir. Bu alan içerisine cüzdan, telefon, anahtar, gözlük gibi küçük kişisel eşyalar rahatça yerleştirilebilir. Ford Kuga'nın arka kapıları sadece erişim kolaylığı değil, aynı zamanda arka yolcular için kaliteli bir iç mekan deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır. Kapı iç yüzeyinde üst kısımda yumuşak dokulu bir malzeme tercih edilmiştir. Orta alanda döşeme detayları donanım seviyesine göre değişir. Titanyumda kumaş, ST-Line ve ST-Line X'te kırmızı dikişli Sensico R deri görünümlü kaplamalar kullanılmıştır. Kapı iç kolu parlak saten krom veya siyah mat kaplama olabilir. Bu detay da donanıma göre farklılık gösterir. Kapı kol dayama kısmı sürüş esnasında yolcunun konforu için yumuşak malzeme ile desteklenmiştir. Alt kısımda ise şişe ve eşya koymak için geniş bir saklama bölmesi yer alır. Cam açma düğmesi ergonomik olarak kol hizasında konumlandırılmıştır ve tek dokunuşla açılır, kapanır şekilde çalışır. Tüm camlar elektriklidir. Ayrıca arka camlarda çocuk kilidiyle kontrol altına alınabilir. Kapı üst kısmındaki küçük hoparlör yuvası ise B&O ses sistemine sahip donanımlarda ayrı bir detay olarak öne çıkar. Kapı açıldığında ise gözünüzden kaçmayan kırmızı küçük reflektör ise kapı açıldığında gece arkadan gelen araçların farlarından gelecek parlama ile inişlerde ve araca binişlerde fark edilebilir bir güvenlik önlemi için tasarlanmış ve yerleştirilmiştir. Ford Kuga'nın arka yaşam alanı hem yolcu konforu hem de pratiklik anlamında beklentileri karşılayan geniş ve ferah bir yapıya sahip. Arka koltuk sırası tüm donanımlarda 60-40 oranında katlanabiliyor ve kaydırılabilir özelliktedir. Bu sayede bagaj hacmi ile diz mesafesi arasında ihtiyaçlara göre denge kurulabiliyor. Baş ve diz mesafesi oldukça başarılı. Özellikle 1.80 metre üzeri yetişkinler için bile rahat bir oturma pozisyonu sunuyor. Tavandaki cam tavan olmasına rağmen tavan yüksekliği daraltılmamış. Kayar koltuklar sayesinde diz mesafesi ihtiyaca göre artırılabiliyor. Donanım seviyesine göre ST-Line X donanımında arka koltuklar ısıtmalı olarak geliyor. Ayrıca ortada kol dayama ve bardaklık da bu donanımda standart, arka koltuk sırtlıkları geriye doğru da yatırılabiliyor. Orta konsolun arka kısmında havalandırma ızgaraları, USB şarj girişleri mevcut. Bu da arka yolcuların uzun yolculuklarda konforlu kalmasını sağlıyor. Koltuk sırtları yumuşak ve destekli yapıdadır. Omurga ve bel desteği açısından rahattır. Yolculuk sırasında titreşimleri absorbe eden yapı özellikle arka sıradaki yolcular için konforu yükseltiyor. Teknik veri severler için de arka baş mesafesi 998 mm. Cam tavanlı versiyonlarda dahi bu alan başarılı seviyededir. Arka bacak mesafesi maksimum 1035 mm. Kayar arka koltuklarla birlikte bu mesafe ihtiyaca göre ayarlanabilir. Arka omuz mesafesi 1423 mm. 3 yetişkin için yeterli omuz genişliği sunar. Ford Kuga'nın arka yaşam alanında pratikliği artıran detaylardan biri de ön koltukların arka yüzeyinde yer alan cepler. Hem sürücü hem ön yolcu koltuğunun arkasında yer alan bu cepler esnek ve geniş yapıdadır. Yolcuların kitap, tablet, dergi, küçük eşyalar veya çocukların oyuncaklarını yerleştirebilmesi için tasarlanmıştır. Donanım seviyesine bakılmaksızın tüm modellerde standart olarak sunulur. Ford Kuga'da arka koltuk sırası sadece ferahlığıyla değil, sunduğu konfor detaylarıyla da öne çıkıyor. ST-Line X donanım seviyesinde standart olarak sunulan arka kol dayama yolcular için ekstra destek ve pratiklik sağlıyor. Orta koltuk sırtlığı içine gizlenmiş yapıdadır ve ihtiyaç halinde kolayca aşağıya katlanarak ortaya çıkar. Kol dayama ünitesinde şunlar bulunur: yumuşak yüzeyli destek alanı, 2 adet entegre bardaklık, stabil yapı sayesinde sallanma veya boşluk hissi oluşturmaz. Bu detay özellikle iki arka yolcuyla yapılan seyahatlerde daha konforlu bir oturma pozisyonu sunar. Not olarak tekrar hatırlatmak isterim. Titanium ve ST-Line donanımlarında arka kol dayama bulunmamaktadır. Yani bu özelliği isteyen kullanıcıların ST-Line X paketini tercih etmesi gerekir. Ford Kuga 2025'in kaputunun altında yer alan 1.5 litrelik Ford EcoBoost motor, verimlilikle performansı dengede tutan modern bir teknoloji sunuyor. Bu motor, turbo beslemeli, 3 silindirli yapısıyla hem şehir içi kullanımda ekonomik hem de uzun yolda yeterli gücü sağlayacak şekilde tasarlanmış. 186 PS, 137 kW güç ve 240 Nm tork üreten bu motor sadece 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Vites geçişleri oldukça yumuşak ve sessiz, sürüş karakterine göre sportif veya ekonomik kullanım arasında geçiş yapılabiliyor. Tüm versiyonlarda önden çekişli 4x2 yapı sunuluyor. Yani şu anda 4x4 seçeneği bulunmuyor.
Performans verilerine baktığımızda sıfırdan 100 km hızlanma süresi 9.9 saniye, maksimum hız 200 km/saat olarak ölçülmüş. Bu değerler bir aile SUV'si için oldukça dengeli ve yeterli seviyede. Yakıt tüketimi WLTP normlarına göre şu şekilde belirtiliyor. Düşük kullanımda 10 ile 10.1 litre 100 km, orta hızlarda 6.7 ile 6.8 litre 100 km, yüksek hızlarda 5.5 ile 5.8 litre 100 km, ekstra yüksek otoyol 6.7 ile 7.2 litre 100 km, birleşik ortalama tüketim 6.8 ile 7 litre 100 km olarak fabrika verisi verilmiştir. Emisyon standardı olarak Euro 6.2 normlarına uygundur, yani çevre dostu sınıfta yer alır. Tüm bu değerler Ford Kuga'nın hem şehir içinde pratik hem de uzun yolculuklarda yeterli performansa sahip bir SUV olduğunu açıkça gösteriyor. Ford Kuga'nın akıllı anahtarı yalnızca kapıları açmak ve kilitlemekle kalmaz. Aynı zamanda birçok fonksiyonu uzaktan yönetmenizi sağlar. Anahtar üzerinde yer alan 3 temel fiziksel tuş, kilidi açma tuşu, açık kilit simgesi. Bu tuşa uzun süre basılı tutulduğunda tüm camlar ve varsa panoramik cam tavan otomatik olarak açılır. Özellikle yaz aylarında güneş altında beklemiş araçlarda binmeden önce içeriye taze hava girmesi için büyük kolaylık sağlar. Kilitleme tuşu, kilit simgesi. Bu tuşa uzun süre basıldığında ise tüm camlar ve varsa açılmış sunroof otomatik olarak kapanır, aracın güvenlik sistemi devreye girerek hırsızlık koruma modu aktifleşir. Bagaj açma tuşu, arka bagaj simgesi. Bu tuşa bastığınızda yalnızca ST-Line X donanımında bulunan elektrikli bagaj kapağı otomatik olarak açılır. Aynı donanımda anahtara gerek kalmadan eller serbest bagaj açma özelliği de sunulur. Aracın arkasına geçip ayağınızı tampon altına doğru uzatmanız yeterlidir. Anahtar cebinizdeyken aracın kapılarına dokunduğunuzda otomatik açılır, içerideykense çalıştırmak için sadece Start Stop tuşuna basmanız yeterlidir. Önemli not, sıcak hava uyarısı. Yazın sıcak hava koşullarında uzun süre güneş altında kalmış bir araca binmeden önce mutlaka anahtar üzerindeki açma tuşuna uzun basarak tüm camları ve sunroof'u açın. Böylece araç içindeki sıcak hava hızla dışarı çıkar, iç mekana temiz ve serin hava girişi sağlanır. Bu küçük işlem özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar için ciddi bir konfor ve güvenlik farkı yaratır. Showroom X kanalındaydınız. Bugün sizlerle birlikte 2025 model Ford Kuga'nın dış tasarımından iç mekan detaylarına, teknolojilerinden sürüş destek sistemlerine kadar her yönünü sade, anlaşılır ve detaylı biçimde inceledik. Gelelim sizi en çok ilgilendiren kısma. Bu araçla ilgili özel bir gelişmeyi paylaşmak istiyoruz. Eğer Ford Kuga'ya sahip olmayı düşünüyorsanız yalnızca Arkas Otomotiv bayisinde geçerli olmak üzere Showroom X kanalına özel bir indirim kampanyası sunuluyor. Satış danışmanına Showroom X kanalından izledim dediğinizde size özel sunulacak fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bu hem bizim kanalımıza verilen değeri hem de izleyicilerimizin ayrıcalıklı hissetmesini sağlayan çok güzel bir adım oldu. Peki bu araç bizim gözümüzde nasıl? Ford Kuga 2025 şehir içinde pratikliği, uzun yolda konforu, teknolojisiyle kullanıcı dostu yapısı ve donanım seviyelerine göre sunduğu zengin içerikleriyle segmentinde güçlü bir konumda duruyor. Sportif görünen ama konforu da es geçmeyen bu SUV özellikle ST-Line X donanımıyla premium'a yakın bir his veriyor. Ama elbette her şey görünüş değil. Bu detaylı videomuzun amacı bir aracı sadece dıştan değil, dokunduğunuz, oturduğunuz ve yaşadığınız iç alanlarıyla tanımanızdı. Umarım bu video karar sürecinizde sizlere gerçekten yardımcı olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmına merak ettiklerinizi, beğendiğiniz modelleri veya anlatmamızı istediğiniz araçları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.